Eda nedir? Ödeme, yerine getirme, ifa, tarz ve üslup, soğuk davranış, kurum ve kibir, naz ve işve demektir. Aşağıdaki ayetlerde geçen teslim etme ve ödeme kelimeleri hep eda lafzıyla ifade edilmiştir. Hiç şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Eğer yolculukta olup katip bulamazsanız alınan rehin yeter. Şayet birbirinize güvenirseniz güvenilen kimse borcunu ödesin, yani eda etsin. Katil öldürülenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa bağışlayan kardeşe örfe uygun şekilde güzellikle diyet ödemesi gerekir. Fıkıh ıstılahı olarak emir ile farz olmuş bir şeyin bizzat kendisini müstahak olana teslim etmektir. Mesela muayyen, yani belirli bir vakitte kılınması emrolunan bir namazı tam vaktinde ve istenildiği şekilde kılmak bir edadır. Gasp edilmiş bir malı ayıpsız bir şekilde sahibine iade etmek de bir edadır. 3 türlü eda vardır. 1. Kamil eda. Emredilen şeyi her türlü meşru sıfatıyla birlikte tam, eksiksiz ve ayıpsız bir şekilde en iyi şekilde yerine getirmektir. Namazı cemaatle kılmak gibi. Gasp edilmiş bir malı sahibine tam, eksiksiz ve kusursuz olarak geri vermek gibi. İkincisi nafiz eda. Buna geçerli eda da diyebiliriz. Emredilen şeyi vasıflarının bazısıyla teslim etmek, emri eksikleriyle birlikte yerine getirmektir. Namazı tek başına kılmak gibi. Namaz kılma emri yerine getirilmiş oldu ama cemaatle kılınmadığı için kamil bir eda olmadı. Mutlak bey, yani satış ile satılan bir malı ayıplı iken müşteriye teslim etmek gibi. Mal teslim edilmiş oldu ancak ayıbı olduğu için kamil bir eda olmadı. Üçüncüsü kazaya şebih, yani kazaya benzeyen eda. Namazın başlangıcında imama yetişmiş iken abdesti bozularak imamın namazı bitirmesinden sonra yalnız başına namazını tamamlayan kimsenin fiili gibi. Namazı cemaatle kılıp kamil eda yapacaktı ama olmadı. Tek başına kılarak nafiz eda yapmak zorunda kaldı çünkü kamil eda imkanı kalmamıştı. Başkasına ait bir malı daha başka birine satıp daha sonra o malı sattığı kişiden satın alarak asıl sahibine teslim etmek gibi. Başkasına ait olan malı doğrudan sahibine vermiş olsaydı kamil bir eda yapmış olacaktı. Ama o malı başkasına satarak yanlış bir iş yaptı. Sonra sattığı malı geri alarak hatasını telafi etti ve malı gerçek sahibine verdi. Sonuçta mal hatasız olarak gerçek sahibine ulaştırılmış oldu. Ancak arada uygunsuz bir işlem gerçekleştiği için kamil eda vasfını elde edemedi. Eda kelimesiyle kaza, icra, ifa, infaz, te'diye ve tesviye kelimeleri arasında benzerlikler olmakla birlikte bazı farklar da vardır. Şimdi bunları inceleyelim. Eda vacibi, yani vacibin bizzat kendisini tam vaktinde yerine getirmektir. Kaza vacibi vaktinin dışında başka bir zamanda yapmaktır. Namazın kaza edilmesi gibi. İcra kararlaştırılmış bir şeyi tatbik sahasına koymaktır, yani uygulamak. İfa vazifeden sayılan bir şeyi yapmaktır, yani yerine getirme. İnfaz bir hükmü icra etmektir. Burada bir hükmün olması gerekir. Te'diye nakit olarak vermektir. Ortada maddi bir durum söz konusudur te'diyede. Tesviye hatayı düzeltmek, eksikliği gidermek demektir. Olumsuz bir durumu ortadan kaldırmaktır. Eda kelimesi ehliyet ile birlikte eda ehliyeti şeklinde bir isim tamlaması halinde kullanılırsa fıkıh usulünde şöyle bir anlam kazanır. Yükümlünün sözlerinin ve fiillerinin şer'an, yani şeriata göre muteber sayılma selahiyetidir. Yani söylenen sözler, işlenen fiiller şeriata göre bağlayıcıdır ve sonuçları vardır. Eda ehliyeti olan birinden bir akit
yani sözleşme veya tasarruf çıktığı zaman o faaliyet şeriata göre muteber olur ve üzerine gerekli hükümler terettüp eder, yani gerekir. Namaz kılarsa, oruç tutarsa, hacca giderse veya herhangi bir farzı yaparsa şer'an, yani şeriata göre muteber olur ve üzerinden farz düşer. Bir kimsenin malına, canına veya ırzına karşı bir suç işlerse bu suçtan dolayı sorumlu tutulur. Beden veya mal bakımından cezalandırılır. Allah cümlemizi tüm ibadetleri hakkıyla eda edebilenlerden eylesin inşallah.